Sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Bu videoda herkes için güzel şeyler duymak yok. Ama gerçek şeyler var. Ocak ayını yorumlarken pembe tablo çizmedim. Korkutmadım, umut satmadım. Ebced'de baktım, Burcu'nun enerjisini dinledim. Hayatın tam içinden konuştum. Eğer bu anlatılanlar bir cümleyle bile beni anlattı dedirtirse size bu videoda görevini yapmış demektir. Burcu'nu dinlemeden önce küçük bir ricam var. Dostlar, bu kanalda yapılan her yorum emekle, zamanla, ilimle hazırlanıyor. Devam edebilmesi için desteğinize gerçekten ihtiyacımız var. O yüzden videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bu yolculuğa omuz verirseniz çok kıymetli olur bizim için. Şimdi Burcu'nu dinlerken lütfen bir kenara otur. Acele etme. Çünkü bazı şeyler hızlı dinleyince kaçıyor. Ve baştan şunu söyleyebilirim. Burada herkes için bir mesaj var. Ama kim duymaya hazırsa o alır. Yengeç burcu Ocak ayı Ebced'e göre duygusal temizlenme, aile bağları ve kalbin yüklerini bırakma ayı olacak. Sevgili yengeç kardeşim, şöyle bir duralım önce. Çünkü yengeç burcu anlatılırken hızlı olunmaz. Sen hızlı değilsin, sen derinsin. Bu videoyu dinleyen yengeçler çoğu zaman güçlü görünüyor ama iç dünyasında çok şey taşıyor oluyorsunuz. Ve çoğu zaman kimseye anlatmadan taşırsınız. Ocak ayını anlatırken sana masal anlatmayacağım. Gerçekten hissettiğin yere dokunacağım. Bu ayın ebced titreşimini çıkardım. 714 çıktı. Ocak ayının ebced titreşimi yengeç burcu için. Onu sadeleştirdiğimde 3 sayısını elde ettim. Bu sayı yengeç için şunu söyler. Ağırlaşan kalp hafifliyor. Yani Ocak ayında içine attıklarının bir kısmı çözülüyor. Duygular düğüm olmaktan çıkıyor. Sustukların artık sana yük olmuyor ama dikkat et. Bu ay çözülme ağlayarak değil, rahatlayarak geliyor. Evet, Ocak ayında yengeçte şöyle bir duygu var. Ben herkes için burada oldum. Peki ya ben? Ben ne olacağım? İçten içe bu soru dönüyor. Bir süredir anlayış gösteren sensin. Alttan alan sensin. Susan sensin. Ama bu ay kalbin bir yerde dur diyor sana artık. Sen de dur. Bu kopmak değil sevgili yengeç kardeşim. Bu kendini korumak demektir. Ve şunu söyleyeyim. Kendini korumak bencillik değildir. Daha nasıl uyarayım sizi? Sizin ebcedinizde çıkanı açık açık söylüyorum. Aile, kader bağlarınıza da baktım. Çocuklarınıza baktım. Çocukları olanlar için. Burayı özellikle açıyorum. Aile kısmını. Yengeçler için aile sadece aile değildir. Aile kalbin evidir. Ama bazen herkesi idare eden, herkese yuva olan, herkesi toplayan kişi yengeç olur. Ocak ayında Ebced şunu söylüyor. Herkesi toparlarken kendini dağıtma. Bizden uyarması. Çocukları olan yengeçler şunu fark edebilir. Çocuk daha hassas, daha duygusal, daha çok sana yakın olmak istiyor. Bu bir problem değil. Bu senin kalbinle bağ kurma ihtiyacı. Ama unutma sen sakinleşince çocuk da sakinleşir. Lütfen gereken önemi gösterin. Çocuklarınız hangi yaşta olursa olsun. Bunlar çocuklarınız tarafından istenen şeyler. Benden söylemesi. Ailenin en büyük elemanı bence çocuklardır. İş, para, geçim onlara baktık. Ve bu konuda ne çıktı dersiniz Ebced'de? Yengeç'in gizli stresi çıktı. Yengeç burcu parayı sever demiyorum. Ama güvencesizliğe çok hassastır. Ocak ayında yetiyor mu, yetecek mi düşünceleri artabilir sevgili yengeç kardeşim. Ama Ebced şurada şunu söyler. Kaygı artarken kapı da açılıyor.
Bu müjde gibi oldu değil mi? Küçük ama içini rahatlatan bir para girişi var. Sizleri rahatlatacak. Bir destek, bir kolaylık görünüyor bu ay size. Bu ay başkası için değil, kendin için çalıştığında bereketin artacak. Müjde gibi. Tabii aşk, o kısmı unutmuyoruz. Bağlanma, kalp, onlara baktık Ebced'de. Yengeç sever ama kolay değil yengeçi sevmesi. Bu ay ilişkilerde şu sorgu var size. Ben güvende miyim? Evet, bekar yengeçler için tanışma olabilir ama hızlı değil. İnce ince. Yani biriyle konuşurken onunla yan yana durabilirim. Hissi gelirse işte orası doğru yer demektir. O kişiyi de ilişkiye devam edebilirsin. Evlenip ayrılmış yengeçler, sizi hiç bırakmadık. Sizde çok güzel bir gelişme olacak. Aşağıda bekarlara da yeniden bazı açılımlı konuşmalarım olacak. Evlenip ayrılmış yengeçler, ikinci baharı bekleyen yengeçler diyeyim. Kalbin kendini korumaya almış olabilir. Bundan çıkmalısın artık. Bu ay yeniden bağlanmak değil, iyileşmek öncelik olacak senin için. Kalbin onarılıyor. Acele yok. Ama onar. Dışarıya açmaya hazırlan. Yengeçin sezgileri bu ay çok açık. Bir şey içini sıkıyorsa, bir konu seni gereksiz yoruyorsa bu ay, bu bir uyarı demektir. Rüyaların artabilir. Özellikle rüyalarına önem ver. Bazı şeylerin habercisi olabilir. Ev, çocuk, su imgeleri öne çıkarsa bunlar duygusal temizlik çağrılarıdır. Bu isteniyor senden demektir. Bu ay sağlıkla ilgili mide, göğüs, sırt bölgesi hassas olacak. Sevgili kardeşlerim, bu taşıdığın duyguların bedene yansımasıdır. Kendine şefkatli davran, biraz yavaşla. Her şeye yetişmek zorunda değilsin. Sevgili bekar kardeşim, dedim ya aşağıda daha ince detaylı vereceğim bilgi diye. Sevgili yengeç kardeşim, biliyorum her ay içinde şunu geçiriyorsun. Benim için düzgün bir kısmet olacak mı? Ocak ayı için cevap şu. Kalbine güven veren biriyle yol kesişmesi ihtimali var. Bu ay gelen kişi sana sözle değil, haliyle güven verir. Acele etmez. Sana alan tanır. Öyle bir kişi. Ve yengeç için bu çok önemli. Ve bunun içinde kalbini açabilirsin, o kişiyle beraber olabilirsin. Ve uzakta değil, yakınında şu an. Duygusal olarak. Evlenmiş ayrılmış yengeçler, size de döneceğim dedim. Bu ayrılık seni sertleştirmedi tabii. Ama derinleştirdi. Ocak ayında kalpte şu duyguyu taşıyorsun. Ben artık ne istediğimi biliyorum. Bu kapanış değil, bu seçicilik ve de iyi yapıyorsun. Evet sevgili dostlarım, zikir bölümünü her ay, özellikle her ay yazarak isteyen çok kişi var. Ama çok kişi var. O sebeple bundan vazgeçmiyorum. Zikir bölümünden. Esmaları sizlere, çalışan, geçim stresi taşıyan yengeçlere hazırladım. Ya Kafi, ya Rezzak, sabahları 21 defa yetme ve güven enerjisi için zikredin. Bunlar Allah'ın isimleri. Ailesi için yük taşıyan yengeçler için, aile sorumluluğu taşıyanlar için. Ya Hafiz, ya Latif, günde 33 defa koruma ve yumuşama için. Ve yengeçlerin, genel yengeçlerin içinde hazırladım tüm yengeçlere. Ya Selam, Ya Rahman. Akşamları 11 veya 21 defa. Ben 41 defa okuyorum. Kalbi rahatlatır, uykuyu düzeltir. Sevgili dostlarım, bunu hangi dinden olursanız olun, hangi mezhepten olursanız olun, bunlar Allah'ın isimleri. Yeter ki temiz olun. Okuyun. Çok kişiden güzel dönüşler alıyorum.
ruhumu temizledim. İşte şu işim üzerine bu zikirleri çektim. Bu işim oldu veya evimde bazı düzen, o kadar güzel şeyler alıyorum ki siz niye almayasınız, yapmayasınız? Allah'ın isimleri bunlar. Bu isimlerin hepsinin ayrı özellikleri var. Bunlardan faydalanın. Bunları boşuna vermiyoruz. İsteyenler de boşuna istemiyor zaten. Ve sizlere bir önerim var sevgili yengeçler. Her gün sabah kalktığınızda, akşam yatarken bir tane Ayetel Kürsü, bir tane Nas, bir tane Felak okuyup uyanındıktan sonra bir de yatmadan önce. Sizlere tavsiye ediyorum Yengeç Burcu. Bu ay sadece size tavsiye ediyorum bunu. Tabii bunun nedeni de var bende. Sevgili Yengeç kardeşim, bu ay senden güçlü olmanı istemiyor. Bu ay senden sadece şunu bilmeni istiyor. Herkesi sakınırken kendini de sakla. Bu ayın dua cümlesi: Rabbim kalbimi yormayan bağları hayatımda çoğalt. Çok güzel. Rabbim kalbimi yormayan bağları hayatımda çoğalt. Bu duadan vazgeçmeyin. Ve inan, Ocak ayı seni yormadan duygularını hafifleterek ilerleyecek. Sevgili dostlar, buraya kadar dinlediysen şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu video sana dokundu. Eğer anlatılanların içinde kendinden bir parça bulduysan bunu yalnız yaşamak zorunda değilsin. Alt tarafa burcunu ya da aklında kalan cümleyi yaz. Çünkü bazen bir yorum başka birinin kalbine iyi geliyor. Beğeni bırakmak, abone olmak, bunlar bana değil, bu kanalın yoluna destek oluyor. Çünkü biz burada hızla tüketilen videolar değil, insanın içine oturan yorumlar yapıyoruz. Yolumuza birlikte devam etmek istersen Orhanca Bilgilenme ailesine her zaman beklerim. Kendine iyi bak sevgili kardeşim ve unutma, herkes duyar ama herkes alamaz.